Osmanlı tarihi açısından hem kültürel hem de mimari olarak önemli yerlerden bir tanesine geldik bugün. Osmanlı'nın 4. padişahı olan Yıldırım Beyazıt'ın kabrinin bulunduğu türbenin yanı sıra Yıldırım Beyazıt Camisi'nin de içinde bulunduğu Yıldırım Külliyesi'ni gezeceğiz bugün. Adını taşıyan ilçedeki bir tepenin yamacında yükselir Yıldırım Külliyesi. Vakur bir edayla bakar ovaya. Bu yapı topluluğu yalnızca Osmanlı'nın erken dönem mimarisini değil, aynı zamanda bir hayat felsefesini de yaşatıyor. Külliyenin kalbinde yer alan Yıldırım Camii 1391 yılında inşa edilmeye başlanıyor. Osmanlı mimarisinin gelişim sürecinde kritik bir öneme de düşüyor bu yapı. Çünkü Yıldırım Camii klasik dönem öncesi mimarinin en önemli basamaklarından biri olarak kabul ediliyor. Caminin mimarı kesin olarak bilinmese de hem yapının planı hem kullanılan teknikler dönemin taş ustalarının ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Cami ters T planıyla inşa edilmiş. Bu plan tipi erken Osmanlı camilerinde sıkça görülüyor. Bu planlama sayesinde hem ibadet mekanı genişletiliyor hem de iç mekanda güçlü bir simetri ve denge duygusu yaratılıyor. Ve burada karşımıza çok önemli özel bir mimari unsur da çıkıyor. Burada daha sonra Bursa kemeri olarak anılacak mimari unsur ilk kez kullanılıyor. Bursa kemeri klasik sivri kemerden farklı olarak hafifçe basık ve yatayda geniştir. Bu kemer tipi ağırlığı daha geniş bir alana yayarak taşıma gücünü artırır. Gözü yormayan, aynı zamanda mekanı görkem katan bu kemer daha sonra Yeşil Cami, Muradiye ve diğer erken dönem Bursa yapılarında da yaygınca kullanılır. Minber ve mihrap, taş ve ahşabın sade ama zarif birlikteliğini yansıtır burada. Bugün bazı süslemeler zamanla kaybolmuş olsa da orijinal haliyle bu yapı estetikle işlevselliğin nasıl buluştuğunun net bir örneğidir. Caminin avlusundan bakınca Osmanlı'nın dramatik sayfalarından birini hatırlatan Yıldırım Beyazıt Türbesi yer alır. 1402'deki Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşen ve bir süre sonra Akşehir'de vefat eden Yıldırım Beyazıt'ın naaşı oğlu Mehmet Çelebi tarafından buraya getirilir. Türbesi cami kadar gösterişli değildir ama aynı derecede anlamlıdır. Burada sadece bir padişah değil, bir dönemin hayalleri, zaferleri ve hüsranları da yatıyor. Bu külliyeye dair anlatılan eski bir hikaye de var. İnşaat sırasında bir gece harç yapacak kireç tükenir. Sabah olduğunda yaşlı bir adam heybesinde kireç dolu bir çuvalla belirir. "Hayır da acele edilmez mi evlatlar?" diyerek malzemeyi bırakır ve gözden kaybolur. Kimse onu tanımaz. O günden sonra bu kişinin Hızır olduğuna inanılır ve külliyenin Hızır'ın eliyle tamamlandığı söylenir. Külliyenin içinde yer alan bir başka dikkat çekici yapı ise Yıldırım Medresesi'dir. Burası yalnızca taş duvarlardan ibaret bir okul değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ilim ve hikmetle yükseldiği yerlerden biri. Yıldırım Beyazıt'ın vakfiyesiyle kurulan bu medrese, dönemin en saygın eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilir. Rivayetlere göre burada eğitim gören bazı öğrenciler daha sonra Bursa'daki diğer büyük medreselere, hatta İstanbul'daki ilmiye sınıflarına yükselmiş, kimileri kadı, kimileri müderris, kimileri de şifane hekimi olarak halkın arasına karışmış. Yıldırım Külliyesi bugün hala yaşayan bir organizma gibi. Cami hala ibadete açık. Avlusunda çocuk sesleri yankılanıyor. Türbe sessizce ziyaretçilerini ağırlıyor. Medrese belli organizasyonlar için kapılarını açıyor. Bu mekan sadece geçmişin izlerini taşımıyor, bugüne de anlam katıyor. Eğer bir gün Bursa'ya gelirseniz kendinize şunu sorun. Yalnızca gezmek için mi buradayım, yoksa bir medeniyetin izini takip etmek için mi? Eğer ikincisi ise cevabınız, o zaman Yıldırım Külliyesi'ni ekleyin listenize. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.